Dudak şişesinden içine doldur. Ha sohbetini Eyvallah. içine doldur. Herkese dökme, yere dökül. Haramdır. Ehline. Evet. Yere dökme, haramdır. Ehline, içene, içene, anlayana yani doldur. İsteyene ver. Gayrısına verme. Talep. Ama istiyorlar, ben habire istiyor, çok istiyor. Korkma, tükenmez. Boldur. Bol. Aslında bol ve baldır. Hatta. Baldır. Bak şimdi Sinan'ım. Sinan'ım. Cenab-ı Nebi diyor ki, Muhammed Nebi, rüyada bir melek tepsi içinde bana ikram getirdi. Baktım diyor. Bal şerbeti, şarap ve süt. Eyvallah. Ben diyor ümmetim için sütü aldım. Soruyorlar, diyorlar ki efendim neden? Süt doğumda ilk gıdamızdır. Eyvallah. Süt şeriattır. Süt şeriattır. Yani hamdır. Süt hamdır. Ne maya alırsa olacak. Ne maya alır? Yoğurt mayası. Yoğurt olur. Peynir mayası. Peynir olur. Ne bileyim, peynirin bin bir çeşidi var. Şökeli, her bir numara değil mi? Tabii. Şimdi süt şeriatsa mayalanması ve beklemesi tarikat, yani yol, yordam, yöntem. Bu tarikat, bu araştırmadan, bu laboratuvardan da bir hakikat çıkması lazım. Daha evvel zikretmiştik ama altını çizmekte fayda vardır. Değil mi böyle şeyler? Allah tekrar seviyor. Evet. Efela tezekkerun. Evet. Sütü mayaladık, yoğurt oldu. Yoğurdu alır, gübeye koyarız ya da yayağa koyarız. Ve le zikrullahu ekber. Allahu ya'lemu ma tesnun. Allah ayrışır. Hakikat ortaya çıkar. Ne? Yayık geldi. Tereyağı. Geldi. Peki hakikate erdik. Ne yapacağız yani? Bulduk hakikati. Marifet lazım. Eyvallah. Bu tereyağıyla ne yapacaksın? Pilav mı yapacaksın dosta ikram etmek için? Baklava mı yapacaksın? Ne yapacaksın? Her Ne yerde yapacaksın? lazım bu. Marifetini göster. Hakikate ermek marifet içindir. Marifete yaramıyorsa hakikat ne işe yarar? Eyvallah. Su hakikidir işte. Sahte mi değil mi? Laboratuvara koyarsın. Laboratuvarda araştırırsın. Oldu tarikat. Baktın ki hakikiymiş. Buldum hakikat bu. Ne yapacaksın? Şarap mı yapacaksın? Kahve mi yapacaksın? Çorba mı yapacaksın? Yıkanacak mısın? Top sende. Marifetini göster bakalım. İnsan hakikatinden sorumlu değildir. Marifetinden sorumludur. O nedenle marifetin şeriatı vardır. Yani şeriat ölçü, yani hukuk ölçü, marifetine, başkasının hakkına tecavüz eden marifet olamaz. O marifetten değildir. Ona şeriat lazım. Şeriat herkes kaçtığı bir kelime. Biz yıpranmış tabii sözcükler olduğu için bunlar. Yani. Biz hakikatinde klasik öğretinin kendisindeki değerlerle konuşuyoruz. Anlamayan Yasa diyebiliriz. Yasa diyebiliriz. Yasa. İlahi yasa yani. İlahi yasa. Evet. Hak koruma yani bir anlamda değil mi? Evet, Başkasının haklarını hakkını koruma bu kadar. sadece. Yani Hepsi bu. şeriat denilince öcü kaçılan hani o diğer maalesef. anlamları ayrı. Evet Değil mi tabii ya? ki ama hani Maalesef. uygulanan Eyvallah. Günümüzde böyle bir şey oldu. Meyhanesi gönül, kapısı kulak. Yüzlerce senelik böyle biri olur. Yani tüm manevi sohbetler dediğimiz, bu illa bir mahallenin geleneği değil. Eğer nasip olursa Hint meyhanelerine gireceğiz. Değil mi? İnşallah, evet. Çilingir Niyetimiz sofrasını orada da kuracağız. Kuracağız. Sonra Hermes'e gitmez biz. Mısır'a gideceğiz. Gidelim. Yunan'a gideceğiz. Evet. Oralarda da bu sohbetlerin olduğunu göreceğiz. Bu binlerce yıllık her yerde icra edilen bu sohbetler binlerce bir karış yol. Bak binlerce yıl ama bir karış yol. Ağızla kulak arası. Hepsi. Şelaleden dolmaz diyorlar Evet. orada ya. Kelam girer. Tekrar ağızdan çıkar. Nurdan boya alır. Ne nuru? Nasıl güzel. Bilinç nuru. İrfaniyet nuru. Anlayış nuru. Hiç rengi solmaz. O zaman rengi solmuyor. Dış tarafı benzer açılmış güle. Güle. Her daim aşıktır söyleyen dile.
Onun peşine gezer. Bir sohbet olsa da dinlesek. Yani meyhaneye gidip şöyle şarap istek diyorlar ya şimdi aşina olanlar. Sohbete aşina olan da öyledir. İlla sohbete müştak olur. Bunun da bu iştiyakın da sohbetin kendi icrası da meşktir. Meşk. Değil mi? Biraz önce de musikiyle de bir meşk ettik. Lütfettiniz. Evet, oradan bir aşk çıktı. Ve beyinden her şey doğuyor diyor. Kainat burada ziplenmiş. Ait sandığı bu. Ya. Hala arıyorlar. Evet. Hala arıyor. Şimdi efendim, ölüm bilgisinin hiç aslı yoktur. Muazzam kelam o. Sade bir idraktır. Duysan Etkileyici bir şey bu. Ya. Muazzam. kendini seyretmek için emre insan yüzü olmuştur Hicaz. Şimdi Hicaz neye gidiyoruz Hicaz'a? Hicaz bir ziyaret. Neyi ziyarete gidiyoruz? Beytullah. Peki taş duvardan Beytullah olur mu? Yani insan eliyle Beytullah yapılabilir mi? Allah'a ev yapmak insan. Demek ki o bir remz, bir işaret o. O bir sembol. Neyi gösteriyor bize? Hakiki olanı. Allah kendi eliyle kendi evini yapar ya. Kendi eliyle yaptığı ev bu. Demek ki Beytullah onun yarattığı bütün kainatı içine sıkıştırdı, ziplediği böyle, download ettiği bütün kainat. Dürülü bükülü içinde mevcuttur diyen İmam Ali'yi hatırlayalım. Oraya hiçbir yere sığmadım, oraya sığdım diyor. Evet. Kendi evi orası hakikaten. Evet. Bu evin bir de veçhesi var. Kabe'nin 4 veçhesi var diyorlar. Değil mi? Gittiğiniz zaman 4 duvar. Evet. Hayır efendim 6 veçhedir. 6 veçhe. Birisi sırlanmış zeminde. Birisi semaya açık. Açık. Sırlanmış sana gizli. Semavi olan da yükselirsen görürsün. Aşağıdan bakmakla göremezsin. 4 duvar da sana açık değil. Köşede dursan ikisini görürsün. Ortada dursan birini görürsün. Peki niye Kabe oraya bir küre koysaydı sembol olmaz mıydı? Kabe niye? Kabe küp demek. Küp değil mi? Küp. Yani prizma. Hatta bir gün demiştiniz onu açtığın zaman da haç çıkıyor. Evet onu bir gün burada Açtığın yapacağız. zaman yapalım onu bir gün. Tabii Hakikaten burada çok bunun güzel pratiğinde yapacağız. Kabe'nin açtığın zaman bildiğiniz haç Aynen, çıkar çıkıyor ortaya tabii. ki insan suretidir o. Eyvallah. Katladığınız zaman da Kabe olur. Kabe olur. Şimdi neden küre değil de küre geometrik şekillerin en mükemmelidir? Eyvallah. Dolayısıyla küre hem antik Yunan'da hem irfan öğretisiyle İslam'da küre ilahi semboldür. Yani Tanrı'nın sembolü küredir. Çünkü sınırlı sonsuzdur. Şimdi insanlar hep sonsuz der, karşısına da sonluyu koyar. Sonsuz tanımsızdır. Aslında orada bir bilgi olamaz. Sonlu, sınırlı, tanımlıdır ama orada da lokal bir bilgi var. Tikel, cüz'i. Külliyi nasıl, hem külliyi sonluya nasıl sıkıştıracağım? Değil mi? Çok ilginç bir şey. Eyvallah. Nasıl olacak? İşte küre bunu temsil eder. Küre hiçbir köşesi olmadığı için kürenin yüzeyi sınırsız ama sınırlı. Üzerinde hareket ettiğinizi düşün. Sonsuzca gidersiniz. Sonsuzca gidersiniz ama sonlu bir yerdeniz. Yapının üzerinde olur. İşte bir de pi sayısı vardır. Ya. Pi sayısı da bunu bize verir. Pi sayısı sınırlı sonsuzdur. 3, 1, 4. Ya kardeşim bugün bilgisayarlarla kaç hane yapılmış şu anda? Bende kitapçığı vardı bilhassa Kitapçı. 1 milyon hane yapmışlar. 1 Hiçbir milyon birbirine hane sayfa sayfa açıyorsun. Tekrar yok. Dolu yazılı. Tekrar yok. Yok tekrar yok. Tekrar yok. Ve diyor ki doğadaki bütün sesler, armoniler hepsi bunun içinde var, mevcut. Formüle edersen bütün alfabeler, şiirler, edebiyat hepsi bu formülasyonun içinde diyor. Evet ve O bakın zaman küre çıkıyor. ama sonsuz değil. Eyvallah. Sınırlı sonsuz. Nasıl oluyor? Hem sınır hem sonsuz. Çünkü bir sayıdan 3'ten sonra 4'e geçemiyor.
Geçse sıralı sayılar devam edecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet. Geçemiyor. Ne yapıyor? Nereye doğru sonsuzlaşıyor? 1, 5, 3, 6, 2, 4. O giden Gider. böyle gitmiyor. Gitmiyor. Çünkü geçemiyor. Yani köprüyü geçemiyor. Pi sayının şeyi, özelliği o. Sınırlı. Bu alanı buraya geçemiyoruz. Peki bu kadar sayı arka arkaya geliyor. Yani sonsuzca o sayı gelebiliyor. Peki nereye gidiyor? Buradan buraya gitmiyorsa nereye gidiyor? Vortex. Aşağı iniyor. İşte sınırlı sonsuz. O nedenle sonlu ve sonsuz bir arada kavranırlar. Tevhid bu. Ya. Sonlu ve sonsuz diye böldün mü, ayırdın mı orada şizofreni var. Orada bilgi yok. Orada şirk var. Eyvallah. Tevhid yok. Tevhid sınırlı sonsuz. Sınırlıyı sınırsın karşına koyamazsın. O bir şey. Matematikte de böyle. İşte Şimdi çok ilginç bir şeydir bu. Gerçi Mısır'a gittiğimizde efendim oradaki Çinli sofrasında sunacakları şarabın içinde var olduğunu biliyorum. Daha önce gitmiştim. Bu pi sayısı neden pi? Değil mi? Hazır gelmişken yani Doğru. fırsat. Neden pi? Bu adı neden? Pi tabi bildiğimiz gibi Grekçe'de bir harf. Eyvallah. İyi de yani niye pi diyoruz? Mısır tanrıları diye böyle çoklu tanrı anlayışı orada çoklu anlatılır ama sıfatları çoktur yani. Zatı tektir her zamanki gibi. Ama burada ilk tanrı diye, ilk birincil tanrı Mısır tanrıları adı Ptah'tır. Ptah. Çok ilginçtir bu sözcük yalnız. Bak, onu Ptah diye okunur. Biz beceremiyoruz onu. Çünkü biz Türkçe'de heceli seslendirme yaptığımız için Pitah diyoruz. Halbuki Ptah. Peki Ptah, hatta Ptah. Bu şeyler bilir, Adigeler bilir. Allah. Çerkez dilidir. Çerkezcedir. Halen kullanılıyor. Halen bir Adige, bir Çerkez Tanrı dediğiniz zaman Ptah diye bilir. Mısır'ın ilk tanrısı Çerkezcedir. Allah. Kafkasya'dan gitmiştir. Çok önemlidir bu. Sara mı? Giden Sara vardı bir Kafkasya'da. Onlar sonraki. Sonra. Onlar çok sonra. Allah Allah. Tabii. Şimdi bu ilk tanrı Ptah. Peki yani ne demiş oluyoruz? Bu da piramitlerin yapım sırrı da budur. Daireyi kareye çevirmek. Bu matematikte de şimdi şeydir, bir problemdir bu. Çevirme problemi. Yani kareyi daireyi kareye çevirme. Bu hesaplar yapılırken tüm diğer geometrik şekiller de daireden çıkarsanmıştır. Bütünden yaratılmıştır dedikleri bu. Ve ilk belirlenim üçgendir. İlk. Nasıl oluyor? Daireyi bölüyorsunuz. Eyvallah. Yani bir hat çiziyorsunuz Tam ortada. iki uç arasında. R diye gösteriyoruz. Yarıçap. Çap aslında Çap bu. aslında, Bir de onun yarısı. komple. Ha. Şimdi bunda ne diyoruz buna? Yarım küre çıkmış oluyor. Eyvallah. Yani ya da daire. Ama bir de böyle çizdik mi 4 tane. gayet lineer, doğrusal, merkeze doğru doğrusal. Çeperde oval dört tane çıkartıyoruz. O zaman bu ovalin değme noktaları, çizdiğimiz değme noktalarını birleştirdiğimiz zaman 4 tane üçgen. Üçgen çıktı. 4 üçgenin ortasından tut, havaya kaldır. Piramit. Piramit. Daireyi Hadi bakalım. piramide çevirdik. Peki bu nasıl yapıldı? Çevrenin çapa oranı Pi çıktı Pi başımıza. Hadi bakalım. o halde ilk tanrı ta dediği şey pi sayısı oran demek. Çevrenin çapa oranı. Yani rasyo demek. Rasyo akıl demek işte. Rasyonel düşünmek demek, matematiksel düşünmek akıl. Bakın nereden çıkıyor? Şimdi bu hikmetleri bilmiyorsak bunları ezberleriz. Tabii. Mısır'da ilk tanrının adı Ptah'tı, resmi de bu, heykelde şu falan. Piramit de şu. Piramit ne lüzum var adam, niye orada piramit yapıyor?
Biraz oraya gideceğiz, daha işimiz var. Gideceğiz daha, Yani tabii. Yol uzak. Daha Hindistan'a gideceğiz, sonra geçeceğiz. Evet, ondan sonra ya yolumuz uzak. Dünyayı seyran edeceğiz inşallah. Senin akışın nasıl Can? Devam mı? İçeride çok güzel, burada güzel. Eyvallah. Tamam. Teşekkür ederiz Emre Hazretlerine. Var olsun. Şeyi soracaktım. Buradaki fındık kabuğu şelaleler, He. orası Almak hayalde de vardı galiba. Evet. Ama Evet, evet. Aynı şekilde. Aynı odur, kullanılıyor. odur. Aynı sembol. Bravo. Çünkü o sembol klasik semboldür. Yani bir kişinin kendi zevkiyle çıkmış değil, bir kamilin gösterdiği bir semboldür. Evet. Ayettir o. Ayet diyoruz onlara, sembollere. Dolayısıyla diğer, yani sen tekrar ediyorsun, onu kullanıyorsun. O. Ya hayır, geometrisi aynı, ne yapayım Yani. ben? Rasyosu aynı. Sen de pi diyorsun. Ne yapayım ya, bunu buraya böyle. Piramit yapsam gene öyle yapacağım. Nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım, değil mi? Efendim, şimdi isterseniz bir mola verelim. Eyvallah. Sonra Çilingir sofrası İzninizle efendim. devam etsin. Görüşmek üzere.